Etrafınıza bakın. Masanın bir genişliği var, bir derinliği var, bir de yüksekliği. İleri geri gidebiliyorsunuz, sağa sola hareket edebiliyorsunuz, yukarı zıplayabiliyorsunuz. Ama hepsi bu. Peki hiç durup şunu sordunuz mu? Evren neden sadece 3 uzay boyutuna sahip? Neden dördüncü bir uzay yönü yok? Neden daha fazlasını hissedemiyoruz? Bu soru sandığınızdan çok daha derin. Çünkü bu sadece neden böyle sorusu değil. Bu neden var olabildiğimizin sorusu. Aslında fizik bize şunu söylüyor. Evrenin daha fazla boyutu olamaz diye bir kural yok. Hatta bazı teorilere göre evrende 10, 11 hatta daha fazla boyut olabilir. Ama biz neden sadece üçünü deneyimliyoruz? Bunu anlamak için önce şunu netleştirelim. Zaman da bir boyuttur. Ama uzaydan farklıdır. Uzayda istediğiniz yönde gidebilirsiniz. Zamanda ise sadece tek yönde, ileriye. Bu yüzden evreni genelde 3 uzay artı 1 zaman olarak tanımlarız. Peki bu yapı rastgele mi oluştu? İlk ipucu fiziğin temel yasalarında gizli. Özellikle de kuvvetlerde. Yerçekimi, elektromanyetizma, güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler. Bu kuvvetlerin davranışı doğrudan boyut sayısına bağlıdır. Örneğin yerçekimini ele alalım. 3 boyutlu uzayda yerçekimi uzaklıkla birlikte düzgün bir şekilde zayıflar. Bu sayede gezegenler yıldızların etrafında kararlı yörüngelerde dönebilir. Ama uzay 4 boyutlu olsaydı yerçekimi ya çok hızlı zayıflardı ya da aşırı güçlü olurdu. Sonuç ne olurdu biliyor musunuz? Ne gezegenler oluşabilirdi, ne yıldızlar uzun süre dayanabilirdi, ne de karmaşık yapılar ortaya çıkabilirdi. Yani atomlar bile kararsız olurdu. Başka bir deyişle evrenin boyut sayısı biraz bile farklı olsaydı madde dediğimiz şey muhtemelen hiç var olmayacaktı. İşte bu noktada çok çarpıcı bir fikir ortaya çıkıyor. Belki de evren 3 boyutlu olduğu için yaşam var olmadı. Belki yaşam var olabildiği için biz 3 boyutlu bir evrende bulunuyoruz. Bu düşünceye antropik ilke deniyor. Yani evren bize göre ayarlanmadı. Biz ancak bu koşullarda var olabildiğimiz için buradayız. Ama hikaye burada bitmiyor. Modern fizik diyor ki, belki de evrende gerçekten daha fazla uzay boyutu var. Sadece onlar çok küçük. Bu fikir özellikle sicim teorisinde karşımıza çıkıyor. Bu teoriye göre evrenin 10 veya 11 boyutu var. Ama fazladan olan uzay boyutları Planck ölçeğinde, yani inanılmaz derecede küçük. Bir benzetmeyle düşünelim. Uzaktan baktığınız bir kablo size tek boyutlu gibi görünür. Sadece ileri geri uzanır. Ama yaklaştığınızda onun bir kalınlığı olduğunu fark edersiniz. Hatta yüzeyinde dolaşabilirsiniz. İşte ekstra boyutlar da buna benziyor olabilir. O kadar küçükler ki biz onları fark edemiyoruz. Peki bu ekstra boyutlar neden açılmadı? Bazı teorilere göre evrenin ilk anlarında tüm boyutlar eşitti. Ama evren genişledikçe sadece 3 uzay boyutu büyümeye devam etti. Diğerleri ise kendi içine kıvrılıp dondu. Neden 3'ü? Bu sorunun kesin cevabı hala yok. Ama matematiksel modeller şunu gösteriyor. Sadece 3 uzay boyutu genişlediğinde evren istikrarlı kalabiliyor. Daha fazlası kaos getiriyor. Burada işin daha da ilginç bir tarafı var. Eğer fazladan boyutlar gerçekten varsa onlar bazı gizemleri açıklayabilir. Örneğin yerçekimi neden diğer kuvvetlerden bu kadar zayıf? Karanlık madde gerçekten başka boyutlarla bağlantılı olabilir mi? Evrenler arası geçiş mümkün mü? Hatta bazı fizikçilere göre yerçekiminin zayıflığının sebebi onun diğer boyutlara sızıyor olması olabilir. Yani biz evrenin sadece bir kesitini görüyor olabiliriz. Peki bu boyutları asla göremeyecek miyiz? Şu an için evet. Ama parçacık hızlandırıcıları, yüksek enerjili çarpışmalar ve kozmolojik gözlemler. Belki bir gün fazladan boyutların izini bırakacak. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Evrenin 3 uzay artı 1 zaman boyutlu olması basit bir tesadüf değil. Bu yapı sayesinde atomlar var, yıldızlar var, gezegenler var ve biz buradayız. Ama bu evrenin geri kalanının da aynı derecede sade olduğu anlamına gelmiyor. Belki de yaşadığımız gerçeklik çok daha büyük, çok daha karmaşık ve çok daha gizemli bir yapının sadece görünen yüzü. Ve belki de asıl soru şu: evren gerçekten 3 boyutlu mu? Yoksa biz
fazlasını algılayamayacak kadar mı küçüğüz?